Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizle beraber bu güzel, çok şirin, çok tatlı motiflerden oluşan çantamızı öreceğiz. Bu şekilde çok güzel mini bir çantamız oldu. Ben bu şekilde çapraz askı tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz askısını. Böyle bir kapak tercih ettim. Siz değiştirebilirsiniz. Farklı kapaklarda kullanabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bu güzel çanta tariflerimin devam edebilmesi için abone olmadan izleyen bir sürü kişi var. Lütfen onlar da abone olursa çok sevinirim. Çanta tariflerimin devam edebilmesi için. Beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın, kanallarımın ismi. Hepsinden beğenilerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Çantamızı kağıt iple ördüm. 3.50 milim tığ kullandım. Çantamıza 180 gram ip yeterli olur. 180 gram ip gitti. Ama farklı iplerle örecekseniz değişebilir gramları ya da çantanın boyutları. Kağıt iple bu şekilde oldu. Çantanın motiflerinin ölçüsü de, çantanın ölçüsü de, askısının ölçüsü de hepsi videonun sonunda var. Motifin ölçüsü de, motifi ördükten sonra ölçünün santim olarak ölçüsünü vermiştim motifin. Bu şekilde bir çıt çıt tercih ettim. Daha sonra astarlayabiliriz çantamızı. Böyle, bu şekilde de kullanılabilir. Astarlayabiliriz. Nasıl daha iyi olursa sizin için öyle yapabilirsiniz. Çantamızı örmeye başlayalım. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Evet, çantamızın motifini örerek çantamızı örmeye başlayalım. 3.50 milim tığ kullandım ve kağıt iple örüyorum ben. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle bir sihirli halka yaparak motifimizi örmeye başlayalım. Şuradan tutuyoruz ve şu şekilde bir sihirli halka yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirdik, ilmeğimizi çıkardık. 1, 2, 3 tane zincirle sabitledik ipimizi. Şu şekilde halkanın içinden tığımızı geçirelim. Ve ikili trabzan yapacağız buraya. Tığımıza doladık. Halkanın içinden tığımızı geçirip bir ilmek çıkarıyoruz. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini örüyoruz. Diğer ikisini örüyoruz. Bu şekilde ikili trabzan yapmış oluyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, bu şekilde halkamızın içine 16 tane ikili trabzan yapacağız. Bu zincirimizi de saydık. Bununla beraber 16 tane ikili trabzan yapıp gelelim. Şu şekilde 16 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve buradaki başlarken bırakmış olduğumuz ucumuzu çekerek halkamızı sıkıştırıyoruz. Sıkabildiğimiz kadar sıkalım. Ortası kapanana kadar. Ama siz de kağıt iple örüyorsanız eğer çok fazla çekiştirmeyin. Kağıt ipimiz kopabilir. Şimdi burada ikinci sıraya geçeceğiz. Önümüzde 1, 2, 3 tane ilk başta çekmiş olduğumuz zincir var. Bu zincirin üçüncüsünden tığımızı takıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp bir kaydırma yaptık buraya. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doladık. Ve burada 3 tane altta çekmiş olduğumuz zincirin bu şekilde gövdesinden tığımıza tutturalım. İpimizi çıkardık. Ve tığımızdaki 3 tane ilmeğin ikisini ördük. Diğer ikisini ördük. İkili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın burada tepesindeki ilmeklerden batıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp ikisini örüyoruz, ikisini örüyoruz, ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Burada alttaki trabzanın şu şekilde gövdesinden yine tutturuyoruz.
ilmeğimizi çıkarıp ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın bu üstteki ilmeklerinden battık ve ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Bu yine alttaki gövdesinden taktık. İkili trabzan yaptık. Evet, bu şekilde bir trabzanın tepesine, bir gövdesinden, bir tepesine, bir gövdesinden olacak şekilde yine ikili trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Bir sıra boyunca trabzanlarımızı yaptık. Toplamda hepsini saydığımız zaman 32 tane ikili trabzanımız oldu bu sıramızda. Şimdi yine burada ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Bu zincirin şöyle tek kanadından tutturuyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi burada 2 tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Ve burada önümüzdeki trabzanın şu şekilde arka kanadından batarak bütün trabzanların bu şekilde arka kanatlarından batarak öreceğiz modelimizi. Ve burada arka kanadına batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. Tekrar tığımıza doladık. Ve aynı trabzanın tepesine, aynı buradaki ikili trabzanı yaptığımız aynı trabzanın tepesine tekrar battık. İkili trabzan. Tığımıza doladık. Ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 3 tane ikili trabzan oldu aynı boşluğa. Şimdi tığımıza doladık. Yine önümüzdeki trabzanın şu şekilde arka kanadından batarak tığımızı çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğin hepsini bir seferde öreceğiz. Hepsini bir seferde çıkardık. Tekli trabzan yaptık burada. Şimdi yine önümüzdeki trabzanın arka kanadından battık. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 hepsinin arka kanadından batıyoruz. 3 4 5 tane sık iğne yaptık buraya. Hepsini arka kanadından battık. Bu öndeki kanatları boş kaldı. Hepsini arka kanatlarından ördük. Şimdi tığımıza doladık. Burada 4 tane köşe oluşturacağız. Birinci köşemiz, ikinci köşemiz, üçüncü köşemiz, dördüncü köşemiz olacak şekilde köşelerimiz olacak. Buradaki köşemizi yapmıştık. Şimdi buradakini yapacağız. Tığımıza doladık. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra önümüzdeki trabzanın yine arka kanadından batarak tığımızı, ilmeğimizi dolayıp çıkarıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin hepsini şu şekilde bir seferde örerek tığımızdan çıkarıyoruz ilmeğimizi. Bir tane tekli trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın yine arka kanadından batalım. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. Bir tane ikili trabzan yaptık. Aynı trabzanın tepesine yine aynı şekilde ikili trabzan yaptık. Tekrar doladık ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptık. Toplamda aynı boşluğa 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın arka kanadından battık. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde çıkararak tekli trabzan yaptık buraya. Hepsinin arka kanadından batacağız. Yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet, 5 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar buradaki köşemizi aynı şekilde buraya da yapacağım.
Sonra 5 tane yine trabzan yapıp buraya da bir tane daha köşe yapacağım ve 5 tane sık iğne yaparak sıramızı bitireceğiz. Aynı şekilde burada yaptığım işlemi burada da uygulayıp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uyguladık ve köşelerimiz oluştu. 4 tane köşemiz oluştu. Ve şimdi burada yine sıramızı bitireceğiz. İlk başta burada 5 tane sık iğnemizi yaptık. Ve birinci burada ilk başta çekmiş olduğumuz 1-2 tane zincir vardı. Bu zincirin üstündekine yine şöyle tek kanadından tutturarak şu şekilde bir kaydırmamızı yaptık. Burada yine 1, 2, bu sıramızda 3 tane zincir çektik. Şöyle tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki trabzanı atlıyoruz. Yine diğer trabzanın şöyle arka kanadından tutturarak ilmeğimizi çıkardık ve tığımızdaki 3 tane olan trabzanı şu şekilde bir seferde örerek tekli trabzanımızı yaptık. Burada da 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Ve buradaki aynı trabzanın yine arka kanadından batarak aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyoruz. Bir seferde çıkardık. Bir tane zincir çekiyoruz şimdi. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzanın arka kanadından tutturarak bir tane yine hepsini bir seferde çıkarıyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanı atladık. Diğer trabzanın arka kanadından tutturduk. Hepsini bir seferde ördük. Tekli trabzan yaptık. Bir zincirimizi çektik. Tığımıza doladık. Önümüzdekini atladık. Diğerinden yine bu şekilde bir tekli trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Yine önümüzdekini atlıyoruz. Diğer trabzanın arka kanadından tutturarak bir tane daha tekli trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz şimdi. Köşemize kadar geldik. Şöyle göstereyim ben. 3 tane zincirle başlamıştık. Aynı yere 2 tane tekli trabzan yaptık. Aralarına 3 tane zincir çektik. Bir zincir, bir tekli trabzan, bir zincir, bir tekli trabzan, bir zincir, bir tekli trabzan olacak şekilde 1, 2, 3, 4 tane tekli trabzan yaptık buraya. Köşemizi saymadım. Köşeden sonra 1, 2, 3, 4 tane tekli trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki trabzanı atlıyoruz ve burada köşede 3 tane trabzan yapmıştık. Bu trabzanların ortasındakine yani bir trabzan atlıyoruz. Diğerinin yine arka kanadından tutturarak bir tekli trabzan yapıyoruz köşemizde. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Ve buradaki aynı tekli trabzan yaptığımız yere bir tane daha tekli trabzan yapıp bir tane zincir çektik. Burada da köşemizi oluşturmuş olduk. Bir zincir çektik. Önümüzdeki trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzanın şu şekilde arka kanadından batıyoruz. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Bir trabzan atladık. Diğerinin arka kanadından battık. Bir tekli trabzan. Bir zincir. Yine önümüzdekini atladık. Diğerine battık. Bir zincir. Önümüzdekini atladık. Diğerine battık. Bir tekli trabzan. Bir zincir. Bu şekilde burada da köşemizi oluşturalım. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da tekrarlayacağız. Yine 1, 2, 3, 4 tane köşemiz olacak. Bu sıramızı da yapalım. Sonuncu sıramız zaten bu. Bu sıramızı da bitirelim. Gelelim. Evet, motifimizin son sırasını da örüp geldik.
Burada en sonda bir tane zincirimizi çektik ve birleştirme yerimize geldik. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu ucumuzu şu şekilde çıkaralım. Ve burada 1, 2, 3 tane zincirle başlamıştık üst sıramıza. Buradaki zincirlerin 1, 2, üçüncüsüne şu şekilde tığımızı iki kanadından tutturuyoruz. Ve buradaki ipimizi zincirimizin içinden arka yüzüne doğru çektik. Ve şimdi buradaki zincirin içinden yine ilmeğimizi en son bitirdiğimiz yer, buradan tığımızı geçirip ilmeğimizi arkaya doğru çekiyoruz. Bu şekilde devam eden ilmeklerimiz oluyor. Daha düzgün görünüyor. Şimdi ucumuzu kaybedelim. Burada şurada alta doğru bu ilmeğimizi çekiyoruz. Ve bir alttaki ilmeğin olduğu yerde bir kez düğümleyelim. Ve alt sıradaki sık iğnelerin içinden ucumuzu geçirerek kaybedeceğiz. Bu şekilde bitene kadar ucumuz kaybedelim. Biraz daha sık iğnelerin içinden geçirdikten sonra fazla gelirse keselim. Bu ortadaki ipimizi de sıkıştırdıktan sonra burada birinci trabzanımızın bacağından tutturalım. Şurada zincirle başlamıştık. Ve burada bir tane düğüm atalım. Ve buradaki ilk baştaki trabzanların içinden ortasından bu şekilde modelimizin ters yüzünde ucumuz bitene kadar bu ilmeğimizi bu şekilde trabzanların içinden yürüteceğim. Ucumuz bitene kadar hepsinden yürütüyoruz ve fazlalık olan uçlarımızı kesiyoruz. Evet, motifimizin örülüşü bu kadardı. Bu motiften 13 taneye ihtiyacımız var. Ben şu şekilde 12 tanesini daha önce örmüştüm. Siz de bu şekilde 13 tane motif örüp gelin. Aynı motiften, anlattığım motiften bu motifle beraber 13 tane motife ihtiyacımız var. Ve motiflerimiz bittikten sonra ütüledim ben motiflerimizi. Bunu daha ütülemedim. Hem ters yüzünden hem ön yüzünden ütüleyin siz de. Ve çantamızın birleştirmesine geçelim. Evet, 13 tane motifimizi ördük ve ütüyle ütüledikten sonra şimdi iğne ile dikerek birleştireceğiz motiflerimizi. Şu şekilde ters yüzünü çevirdiğimiz zaman burada kenarda çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Bu zincirlerin ortasındakinden iğnemizi geçirelim. Biraz uzun bırakalım. Bu ucumuzu içinden yürüterek kaybedeceğiz. Şu şekilde bir düğümle sabitleyelim buraya ipimizi. Ve buradaki zincirin dıştaki tek kanadından tutturarak ipimizi üste doğru çıkarıyoruz. Motifimizin ön yüzü iki kenarının da ve şu şekilde buradaki yine ikinci görünen ilmeğimize yine bu iç tarafta kalan kanadından iğnemizi geçirelim. Burada sıkıştıracağız burayı iyice. Ve karşısına tek gelen yine buradaki zincirimizin içte kalan kanadından iğnemizi taktık. Ve önümüzdeki diğer zincirin de yine iç kanadından şundan başlamıştık. Bunun da iç kanadından iğnemizi geçiriyoruz.
Ve karşısına denk gelen ilmeğin yine iç kanadından iğnemizi takalım. Şimdi karşıdaki ilmeğin iç kanadından takıyoruz ve diğer karşıdakinin birer kanatlarından tutturacağız hepsini. Şimdi bir alttakinden bu şekilde dikme işlemini köşeye gelene kadar devam ediyoruz. Arada ipimizi çekelim. Bolluk olmasın. Burada yine buradan ikinci kalana kadar iki tane hepsini birleştirdik. Yine buradan da iki tane kalana kadar en son ikinciye battık ve karşısına gelende de yine ikinciden batıyoruz. En son bu şekilde birleştirme işlemimiz bitiyor. Tekrar bir kez daha geçelim ki daha sağlam olsun. Bu şekilde bütün motiflerimizi birleştiriyoruz. Ben iğneyle dikerek birleştirdim. Siz kaydırmayla ya da sık iğneyle tığla da birleştirebilirsiniz. Şimdi motifimizin arka tarafına doğru ipimizi çekelim. Burada bir tane düğüm de atabiliriz. Ve ucumuzu burada ilmeklerin arasından geçirerek şöyle kaybediyoruz ucumuzu. Şimdi burada ipimizi keselim. Buradaki ucumuza da tığla iç yüzünde, ters yüzünde motifimizin bu ucumuzu da burada ilmeklerin arasından geçirerek kaybediyoruz. Evet, düzgün bir şekilde kaybedelim bunu. Biraz daha kaybedelim. Bitene kadar ucumuz içinden yürütelim. Evet, bu motifimiz bu şekilde iki tane olarak birleşecek. Aynı burayı birleştirdiğimiz gibi bir tane ikili, bir tane üçlü birleştireceğiz yine. Bu iki arada yaptım. Aynı dikiş işlemini bu iki arada diktim motiflerimizi. Bir tane daha üçlü diktim. Ve sonra bir tane de dörtlü diktim. Bu şekilde 1, 2, 3 yerinden dikerek 4 motifi birleştirdim. Bu şekilde yapınca çantamızı oluşturması daha kolay olduğu için böyle yaptım ben. Bir tane de fazlalık motifimiz var. Fazla değil yani, onu da kullanacağız ama dikmeyeceğiz şimdi bunu. Şimdi bu motiflerimizi nasıl birleştirdim birbirine onu anlatacağım. Evet, motifin birisi kaç santimmiş? Ben ölçüsünü de vereyim. Şöyle ölçtüğümüz zaman motifimiz tam 10 santim. Şöyle göstereyim. Motifimiz 10 santim oldu. Eğer ölçüsünü de merak ediyorsanız. Şimdi şu şekilde birleştireceğiz. Önce ikili olan parçamızı şöyle koyalım. Daha sonra üçlü parçamızı şu şekilde koyuyoruz.
Şimdi dörtlü parçamızı koyalım. Evet, üçlü parçamız şu şekilde. Ve de bir tane olan motifimizi de buraya koyuyoruz. Evet, bu şekilde birleştireceğiz şimdi. Şu birisi dışarıda kalacak. Bu şekilde. Bu da bundan dışarıda kalacak. Bu ikili de bununla aynı hizada olacak. Bir ikili, bir üçlü, bir dörtlü, bir üçlü, bir tane de birli. Burada üçlünün ortasına gelecek şekilde motiflerimizi birleştireceğiz şimdi. Evet, bu üçlü motifimizle ikili motifimizi de nasıl birleştirdim onu da anlatayım. Diğer motifleri siz kendiniz birleştirirsiniz. 2, 3, 4, 3, 1 diye sıralayacağız motifleri alt alta. Evet, aynı şekilde birleştirelim. Yine tersinden buradan saydığımız zaman şurada 1, 2, ikinciye hemen görünen ilmeğimizin arkasından ipimizi sabitleyelim. Biraz fazla bırakıp içinde kaybediyoruz ucumuzu. Ve burada ipimizi düğümleyelim. Ve yine tek kanadının içinden zincirin ortasından ipimizi üste doğru alalım. Ve karşıdaki motifinde aynı şekilde buradan 1, 2, ikinciden içte kalan kanadından iğnemizi geçiriyoruz. Ve karşıdaki sıradaki hemen bir alttaki zincirimizin yine bu şekilde tek kanadından tutturalım. Sıradaki zincirimizin yine ilmeğinden tutturuyoruz ve karşısına denk gelen sıradaki ilmeğin de iç kanadından tek kanadından bu şekilde tutturuyoruz. Ve ipimizi burada sıkıştıralım iyice. Şimdi bir alttakinden tutturuyoruz ve karşısındakinden karşılıklı hepsini tek gelen ilmeklerin bu şekilde iğneyle birleştireceğiz. Evet, bu birleşim yerine geldik. Şimdi orayı da birleştirelim. Yine karşılıklı kanatları birbirine tutturmaya devam ediyoruz. Şuradaki kanattan takalım ve karşısındakinden devam edelim. Burada yine köşemize kadar geldik. Sonuncuyu da birkaç ilmeği daha birleştirelim. Yine buradan ikinci oluyor burası. Bundan da iğnemizi geçiriyoruz. Ve motifimizin iç yüzünde bu şekilde göründü. Yine ütüleyeceğiz. Birleştirdikten sonra, diktikten sonra hem tersinden hem önünden dikeceğiz. Ütüleyeceğiz. Burada bir tane düğüm atıyoruz. Şöyle ipimizi ters yüzünde modelin ilmeğimizi geçirelim. Bir tane düğüm atalım. Ve ucumuzu burada yine
Biraz önce de gösterdiğim gibi ilmeklerin içinden geçirerek ucumuzu kaybediyoruz. Çantanın ters yönünde. Evet, bu başlangıçtaki ucumuzu da içinden kaybedeceğiz ters yüzünde. İsterseniz iğneye takarak, isterseniz tığla çekerek burada aralarından, altlarından ucumuzu kaybedelim. Evet, bu motifimizi böyle birleştirdik. Şimdi buna şu şekilde dörtlü motifi birleştiriyoruz. Daha sonra dörtlü motifimize şöyle bir motifleri hep çıkacak şekilde 2 ile üçlüyü eşit birleştirdik. Ama üçlü ile dörtlüyü bir motifi dışarıda kalacak şekilde birleştirdik. Bu üçlüyü de bu şekilde bir tanesi dışarıda kalacak şekilde buradan başlayacağız yani birleştirmeye. Hepsini dikeceğiz. Üçlü motifin sonuna kadar, buraya kadar hepsini dikiyoruz. Burada da bu iki motifi dikiyoruz. Ve daha sonra bu üçlü motifin ortasındakine de bu tekli motifi dikiyoruz. Burada bir tane motifimiz dikiliyor. Evet, hepsini dikelim. Bu tekliyi bu üçlünün ortasındakine dikelim. Daha sonra bu üçlüyü bu dörtlünün bu iki tanesi birleşecek şekilde dikiyoruz. Ve dörtlünün üstüne de bu üçlüyü yine dörtlünün bir tanesi dışarıda kalacak şekilde dikiyoruz. Burada 3 motifin hepsini dikiyoruz. Bu ikiliyi üçlüye dikmiştik zaten beraber. Bu şekilde birleştirip gelelim. Motiflerimizin hepsini birbirine dikerek bu şekilde birleştirdik. Şimdi modelimizin ters yüzü burası. Şu şekilde alttaki parçaları üste doğru katlayacağız. Ve bu yandaki iki tane karemizi şu şekilde ortadan ikiye kıvırarak şu dipten başlayarak buraya dikeceğiz çantamıza motiflerimizi. Aynı şekilde bu kenardakini de kıvırıyoruz. Ve buradan başlayarak dikeceğiz burayı da. Buralara kadar dikiyoruz tabandan. Böyle zikzak olacak bir şekilde dikelim. Evet, bu şekilde katladık ve köşelerimizi kıvırıyoruz. Ve buradan alttan şuradan dikmeye başlıyoruz. Aynı biraz önce motiflerimizi birleştirdiğimiz gibi dikeceğiz burayı da. Burası çantamızın ön yüzü. Ön yüzünden birleştiriyorduk zaten motifleri birleştirdiğimiz gibi. Şöyle ipimizi çıkaralım. Biraz fazlalık uç bırakalım içeride. Ucumuzu daha sonra burada içinden ilmeklerin arasından yürüterek kaybedeceğiz. Şöyle karşıya denk gelen ilmeğimizden de tutturalım. Ve bir alttaki ilmeğin yine tek kanadından aynı motifleri birleştirdiğimiz gibi dikeceğiz burada çantamızın kenar kısmını da. Karşılıklı gelen ilmekleri bu şekilde birbirine tutturarak dikelim. Bu motifimizi sonuna kadar buraya kadar bu şekilde dikelim. Evet, köşemize kadar diktik. Şimdi burada burayı bu şekilde kıvıracaktık ve dikme işlemine bu kenarı birleştirerek devam ediyoruz. Yine karşılıklı gelen ilmekleri iğnemize takarak burayı da birbirine birleştiriyoruz. Arada ipimizi çekiştirelim. Bolluk olmasın. Bu kenara kadar aynı gösterdiğim şekilde dikerek birleştireceğiz.
Evet, kenara kadar birleştirdik. Şimdi de bu kenarı karşılıklı ilmeklerimizi birleştirerek devam ediyoruz birleştirme işlemine. Karşılıklı denk gelen bütün ilmeklerimizi birbirine dikelim. Sıkıştıralım ipimizi arada. Evet, köşemize döndük. Şimdi buradan devam ediyoruz dikme işlemine. Yine tek kanatlarından tutturarak birleştiriyoruz. Evet, burada kenara kadar birleştirdik. Şöyle bir kez daha içe doğru çekelim ipimizi. Ve fazlalık ipimizi burada arkada düğümleyerek çantanın iç yüzünde ucumuzu kaybediyoruz. Şöyle bir düğüm atalım burada. Şu ilmeklerin içinden yine aynı şekilde ucumuzu çantanın ters yüzünde kaybedelim. Bu başladığımız yerdeki ucumuzu da köşemizdeki ucumuzu da içinden yürüterek kaybediyoruz aynı şekilde. Evet, bu köşemizi birleştirmiş olduk. Şöyle nasıl katlamıştım. Diğer köşemizi de aynı şekilde yine buradan dipten başlayarak bu kenarlarımızı dikiyoruz. Aynı burası gibi. Şu şekilde ağız kısmımız açık kalacak. Bu köşeye kadar, kenara kadar birleştireceğiz burayı. Evet, birleştirelim. Çantamızı güzelce ütüleyelim. Ve daha sonra askılarını örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı birleştirdik. Bütün motiflerimizi diktik. Bu kenar kısmımızı da birleştirdik. Şu şekilde ağız kısmımız açık kaldı. Şimdi ben bu şekilde askısını da kendi ipiyle kağıt iple ördüm. Siz isterseniz deri askı da takabilirsiniz. Askımızı böyle güzel bir askı tercih ettim örmek için. Siz istediğiniz modelde örebilirsiniz. Şimdi diğer karşıda göstereyim askıyı nasıl ördüğümü. Askımızı 5 milim tığla ördüm. Şöyle ipimizi buradan köşeden, motifimizin köşesinden ekleyeceğiz. Şu şekilde ipimizi çıkaralım. Bir tane zincirle sabitleyelim. Buraya şu şekilde ilmekler yapacağız. Şöyle uzun biraz bırakalım. Elimizle tutalım. Tekrar buradaki aynı köşemizden batarak ipimizi tekrar çıkardık. Bir zincirle tekrar ipimizi bu şekilde uzun bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımızda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin içinden tığımıza doladık ipimizi ve hepsinin içinden bir seferde tığımızı çıkardık. Ve buraya bir zincirle sabitledik. Şimdi burada bu uzun bıraktığımız ilmeklerin içinden tığımızı geçiriyoruz. Hepsinden şu şekilde tığımızı geçirelim. İpimizi doluyoruz ve tekrar aynı yere doğru tığımızı çekiyoruz. Böyle uzun bir ilmek yaptık. Tığımızı da beklettik. Şimdi önümüzdeki ilk yaptığımız ilmeği atlıyoruz. Ve şuradan aradan 3 tanesini tığımıza taktık. İpimizi bu aradan tekrar çıkarıp şu şekilde uzun bıraktık. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var tığımızda. Şimdi önümüzdeki diğer ilmeği atladık ve kenardaki 2 ilmek tığımızda kaldı. İpimizi doladık ve bu ilmeğimizi de uzun bir şekilde çıkardık. Tığımızda yine 4 tane ilmeğimiz var.
İpimizi doluyoruz ve bu 4 ilmeğin hepsinin içinden bu şekilde tığımızı çıkarıyoruz. Bir zincirle sabitledik yine buraya. Şimdi yine önümüzdeki 4 tane ilmeğin içinden şuradan tığımızı tekrar geçirdik. İpimizi doluyoruz. İlmeğimizi şöyle uzun bir şekilde çıkardık. Tığımızda 2 tane ilmeğimiz var. Önümüzdeki birinci yaptığımız bu ilmeği burada bırakıyoruz. Ve diğer 3 ilmeği tığımıza taktık. Ve oradan bir ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar önümüzdeki bu bir tane olan ilmeği atlıyoruz. Ve kenardaki 2 ilmeği tığımıza takıyoruz. İpimizi uzun bir şekilde çıkardık yine. 4 tane ilmeğimiz var. İpimizi 4 ilmeğimizin içinden geçirip bir zincirle sabitledik. Şimdi burada ilk başta 4 tane ilmeğimizin hepsinin altından tığımızı takarak bir ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra bu kenardaki tek ilmeğimizi atlıyoruz ve buradaki 3 ilmeğimizden çıkarıyoruz. Sonra bu önümüzdeki tek ilmeği de yine atlıyoruz ve bu 2 ilmeği takarak bir ilmek daha çıkarıyoruz. 4 ilmeğimizin hepsini bir seferde örüyoruz. Şimdi bu şu şekilde 4 tane ilmeğin hepsinin içinden tığımızı geçirdik. İpimizi dolayıp çıkardık. 2 tane ilmeğimiz oldu. Ve önümüzdeki ilk birinci ilmeğimizi atlıyoruz. Diğer 3 ilmeğin altından tığımızı geçiriyoruz. Bir ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz oldu. Ve tekrar şimdi bu önümüzdeki ilmeği atlıyoruz. Kenardaki 2 ilmeğin altından tığımızı geçirdik. Ve ilmeğimizi çıkarıyoruz. Burada 4 tane ilmeğimiz oluyor. Hepsini bir seferde ördük ve bir zincirle sabitledik. Evet, modelimizin yapılışı bu kadar. Askımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı modeli uygulayarak öreceğiz. Çok kolay bir askı modeli. Hem kolay hem güzel görünüyor. Eğer siz daha kalın bir askı isterseniz buradaki zincirlere başlarken 4 tane ilmek çıkarmayıp 5 tane, 6 tane de ya da 3 tane de çıkarabilirsiniz. İstediğiniz kadar enini genişletebilirsiniz askının. Evet, askımızı bu şekilde örüp gelelim. Kendi boyumuza göre ölçüsünü ayarlayabiliriz. Şu şekilde oluyor. Bittikten sonra görüntüsü tersi bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. Evet, istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örüp geliyoruz. Evet, askımızı örüp geldik. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar ördük. Benim askı uzunluğum 100 santim oldu. 100 santim benim için çapraz bir askı için yeterli. Şimdi şuradan başlamıştık askımızı örmeye ve buraya ekleme yerini yapalım beraber. Şimdi bu ipimizi kesiyoruz. En son burada bir tane zincir çekerek 4 tane ilmeği bağladığımız yer burası. İpimizi kestik ve şu şekilde çıkardık ucumuzu. Şimdi burada daha ince uçlu bir tığ aldım. 2,5 milim bu tığım. Şu şekilde askımızın düz yerinin tam olarak geldiğinden emin olalım. Ördüğümüz yüz ön yüzü. Buranın takılması lazım buraya. Şu şekilde kestikten sonra yine buradaki motifimizin köşesinden bu ucumuzu şu şekilde içe doğru geçirelim. Ve şurada birinci ilmeğimizden tığımızı takıyoruz ve bu ucumuzu içinden geçiriyoruz. Bu şekilde çıkardık.
Tekrar döndürdük. Ve diğer ilmeğimizin de altından tığımızı geçirdik. Yine ipimizi buradan çıkardık. Ve tekrar geçiriyoruz. Zincir boşluğundan. Ve ikisini bir tutturdum burada. Ve bu şekilde ilmeğimizi geçiriyoruz altında. Evet, yani burada ipimizi 1, 2, 3 kez dolamış olduk. Zincirimizle beraber bu şekilde döndüre döndüre doladık. Buradaki ilmeklerimizi takarak. Ve şimdi içe doğru çekelim. Çantanın iç yüzüne doğru. Bu çektiğimizle beraber 1, 2, 3, 4 kez dolamış olduk. Şöyle çantamızın iç yüzünü çevirelim. Şimdi burada zincirimizin kanadından tutturarak bir tane düğüm atalım buraya. İpimiz bozulmasın. Askımız. Şöyle bir düğüm attıktan sonra ucumuzu buradaki ilmeklerin altından tığımızı geçiriyoruz. Ve bu ilmeğimizi ucumuzu takarak tığımıza şöyle çıkardık. İç yüzünde gizleyeceğiz yani ipimizi. Ve yine buradaki zincirimizin bir kanadından tığımızı takalım. Yani ipinizi görünmeyecek şekilde gizleyin nasıl isterseniz. Burada yine ilmeklerin altından ipimizi taktık. Ve fazla gelen ucumuzu kesiyoruz. Ve buradaki başlangıç yerindeki ucumuzu da aynı şekilde buradaki ilmeklerin altından geçirerek kaybetmiştim. Bu şekilde oldu askılarımız. Gayet güzel oldu. 100 santim askının birinin uzunluğu 100 santim olacak şekilde ördüm. Şimdi ben çantamıza, siz isterseniz çantanın içine çıt çıt dikerek de birleştirebilirsiniz. Ya da buraya bir kapak örebilirsiniz kendiniz. Ya da düğme dikebilirsiniz. Ben şu şekilde deri bir kapak kullanacağım. İlmeğimize bu ucumuzu yine içinde gizleyeceğiz. Bir düğüm atalım. Ve burada ilmeğimizden derinin içinden iğnemizi geçiriyoruz. Ve şöyle düzgün tam ortaya gelecek şekilde ayarlayalım. Çantanın tam üçgen yerine gelecek şekilde. Ve karşısına denk gelen ilmekten iğnemizi geçiriyoruz. İyice sıkıştıralım ipimizi burada. Şimdi iğnemizi burada alttaki ilmeklerin içinden altından geçirerek derimizi iyice buraya tutturacağız. Şöyle ilmeklerin altından iğnemizi geçirdik. Ve burada derimizin yine dikme yerinden iğnemizi çıkarıyoruz. Burada tam düzeltelim. Çantamızın ortasına denk gelsin. Şöyle kapağımız. Ve burada diğer çapraz olacak şekilde buradaki delikten çıkarıyoruz iğnemizi. Ve yine buradaki ilmeklerin içinden geçirerek diğer karşıya geçiyoruz. Bir kez daha aynı işlemi yapacağım çünkü sağlam olsun diye. Ve yine buradaki delikten çıkardık. Tam çaprazına denk gelen delikten tekrar aynı şeyi tekrarlayacağız.
ilmeklerin altından geçirelim iğnemizi. Ve buradan tekrar çıkıyoruz. Ve yine çaprazına gelen yerden geçirelim. Buradan yine ilmeğimizi aynı başladığımız yere gelecek şekilde çıkaralım. Ve bir düğüm atacağız burada. Evet, ucumuzu ilmeklerin içinden geçirerek kaybediyoruz. Burada da. Evet, bu şekilde. Evet, çantamızı bitirdik. Kapağımızı da diktik. Şöyle ölçülerini vereyim ben size. Çantamızın eni 26 santim oldu. Çantamızın uzunluğu şöyle kenardan şu diktiğimiz yere kadar ölçtüğüm zaman 20 santim oldu. Şöyle tam üçgen yerden ölçtüğümüz zaman 26 santim oldu. Askı uzunluğunu da ölçelim. Yani siz istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz askıyı. Şöyle ölçünce 100 santim askımızın uzunluğu 100 santim oldu. 100 santim. Siz kendi boyunuza göre ya da omuz çantası ya da çapraz askı nasıl kullanacaksanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şöyle kısa da yapabilirsiniz. Elde tutmak için böyle el çantası gibi de kısa da örebilirsiniz. Çok güzel bir çantamız oldu. Başka tariflerde yine görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.